Evrenin en temel yapı taşı nedir? Madde mi, enerji mi, yoksa bunların ötesinde daha derin bir şey mi? John Archibald Wheeler bu soruya ezber bozan bir yanıt önerdi. Her şeyin temelinde geometri olabilir. Etrafımıza baktığımızda yıldızlardan atomlara her şeyin maddeden oluştuğunu görürüz. Fakat Wheeler, madde ve enerjinin aslında uzay ile zamanın bizzat şekillenmesi sonucu ortaya çıktığını ileri sürdü. Wheeler, kara delik terimini bilim dünyasına kazandırmış, solucan deliği ve kuantum köpüğü kavramlarını literatüre sokmuş efsanevi bir bilim insanıydı. Şimdi onun geometrodinamik adını verdiği bu büyüleyici vizyonuna bir yolculuğa çıkalım. Geometrodinamik, en basit tanımıyla uzay zamanı ve tüm fiziksel olguları yalnızca geometrinin diliyle açıklamaya çalışan bir teori. Albert Einstein, 1915'te genel görelilik teorisiyle yerçekimini uzay zamanın eğriliği olarak tanımlamıştı. Yani devasa bir cisim, örneğin Güneş, etrafındaki uzay zamanı bir trambolin gibi büker ve gezegenler bu eğri zeminde dolanır. Wheeler ise Einstein'ın bu fikrini daha da ileri taşıdı. Sadece kütle çekimi değil, tüm fiziksel fenomenler, madde, ışık, elektromanyetik kuvvetler, uzay-zaman geometrisinin farklı tezahürleri olabilirdi. Onun amacı, fiziğin tüm temel parçalarını tek bir zeminde birleştirmekti. Wheeler, özellikle gravitasyonu ve elektromanyetizmayı bir araya getirmeyi, hatta genel görelilik ile kuantum fiziğini barıştıracak bir köprü kurmayı hedefledi. Kısacası, geometrodinamik evrene dair radikal bir soru sorar. Eğer her şey uzay-zamanın biçim almasından ibaretse, ayrı bir madde ya da enerji kavramına gerçekten ihtiyacımız var mı? Wheeler'ın ünlü sloganlarından biri "Mass without mass, charge without charge", yani kütlesiz kütle ve yüksüz yük idi. Peki bu ne anlama geliyor? Günlük hayattan bir benzetmeyle düşünelim. Bir nehirdeki girdabı ele alalım. Girdap, suyun kendi hareketinden doğan bir yapıdır. Ortada ayrı bir cisim olmasa da, suyun dönmesi etrafındaki yaprakları çekip döndürebilir, tıpkı gerçek bir nesne gibi etki yapar. Wheeler'ın kütlesiz kütle dediği şey de buna benzer. Kendi kütle çekimiyle kendini bir arada tutan bir enerji yumrusu, dışarıdan bakıldığında kütlesi varmış gibi davranır. Örneğin, yoğun bir elektromanyetik dalga paketi düşünün. Eğer bu enerji yeterince küçük bir bölgede hapsedilse, uzay zamanı büker ve yakınından geçen parçacıkları çekebilir. Ortada hiçbir somut madde olmadan, sırf alanın enerjisi sayesinde kütle çekimsel etki yaratır. İşte kütlesiz kütle bunun adıdır. Benzer biçimde yüksüz yük kavramı da elektrik yükünün aslında bir hileyle ortaya çıkabileceğini ima eder. Normalde elektrik alan çizgileri bir pozitif yükten çıkar, bir negatif yüke girer ve uçları bu yüklere bağlıdır. Ama hayal edin ki bu çizgiler aslında bir yerde bitmiyor olsun. Uzayda mini minnacık bir tünel, bir solucan deliği aracılığıyla tekrar geri dönüyor olsun. Yani pozitif sandığımız kaynaktan çıkan alan çizgileri görünmez bir köprüden geçip negatif tarafa ulaşıyor diyelim. Dışarıdan bakan biri çizgilerin başladığı ve bittiği yerde artı ve eksi yükler var sanar. Oysa gerçekte ortada ayrı bir parçacık yoktur. Sadece uzay zamanın beklenmedik bir topolojik bağlantısı vardır. Bu, tıpkı bahçenizde bir noktadan su fışkırıp uzak bir noktada tekrar yere girmesine benzer, suyun çıktığı yerde kaynak var sanırsınız. Ama aslında su bir hortumla iki noktayı bağlıyordur. Wheeler, işte bu tür uzay zaman oyunlarıyla yük olmadan yük olgusunu açıklamaya çalıştı. Eğer elektrik alanın uçları bir solucan deliğiyle birbirine bağlanırsa, biz o uçlara artı eksi yük diyoruz ama gerçekte yüksüz bir yük oluşturmuş oluyoruz. Bu paradoksal fikirler, madde ve yük kavramlarını kökten sarsar, belki de evrendeki kütleli veya yüklü görünen şeyler aslında uzay zamanın kıvrımlarından ve tünellerinden ibaret oluşumlardır. Parçacık dediğimiz yapılar gerçekte uzay zamanın kendi düğümleri olabilir. Geometrodinamiğin belki de en çetin cephesi süperuzay kavramıdır. Süperuzay, Wheeler'ın tanımıyla evrendeki tüm olası uzay geometrilerinin, üç boyutlu anlık uzay kesitlerinin oluşturduğu devasa bir uzaydır. Bunu şöyle düşünebiliriz, bir anda evrendeki uzayın şeklini dondurduğunuzu varsayın. Galaksilerin, yıldızların, maddenin dağılımını ve uzayın eğriliğini
bir anlık harita olarak hayal edin. Şimdi bu haritanın mümkün olan tüm farklı versiyonlarını düşünün. Galaksilerin biraz daha farklı konumlandığı, uzayın değişik şekilde büküldüğü sayısız alternatif. İşte bu alternatiflerin her biri süperuzay denen soyut uzayda bir noktaya karşılık gelir. Süperuzay sonsuz boyutludur. Çünkü uzayın her noktasındaki eğriliği tanımlamak için sonsuz sayıda parametre gerekebilir. Adeta tüm olası evren şekillerinin bulunduğu bir kozmik atlas gibidir. Peki bu soyut kavram ne işe yarar? Wheeler, kuantum kütle çekimini, yani genel görelilik ile kuantum fiziğini birleştirme çabasını anlamak için süperuzayı bir sahne olarak düşündü. Fikir şuydu: klasik fizikte evrenin tek bir belirli geometrisi vardır. Mesela bugün içinde yaşadığımız evrenin spesifik uzay-zaman şekli. Oysa kuantum fiziği herhangi bir sistem gibi evrenin de farklı durumların süperpozisyonunda olabileceğini ima eder. Süperuzay, evrenin alabileceği tüm şekilleri bir araya getiren dev bir konfigürasyon uzayıdır. Nitekim Wheeler, öğrencisi Bryce DeWitt ile birlikte bu fikirden yola çıkarak ünlü Wheeler-DeWitt denklemini oluşturdu. Bu denklem, evrenin dalga fonksiyonunu, yani her olası uzay geometrisine bir olasılık genliği atayan kuantum durumunu tanımlamaya çalışır. İlginç olan, bu denklemde açık bir zaman terimi bulunmaz. Zira evrenin tamamını ele aldığımızda zaman da geometrinin bir parçası olur. Süperuzaydaki dalga fonksiyonu adeta evrenin Schrödinger denklemi gibidir. Ancak zamanda adım adım gelişimi değil, tüm olası geometrilerin bir arada durduğu zamansız bir tabloyu ifade eder. Bu zorlayıcı bakış, fiziğin derin bir problemini gündeme getirir: zamanın doğası. Süperuzay resmi bize, evren sanki zaman dışı bir varoluşa sahip der gibidir. Fakat bizim deneyimlediğimiz süreklilik ve akış nasıl ortaya çıkıyor? Bu soruya birazdan zamanı ve gözlemciyi ele alırken tekrar döneceğiz. Geometrodinamiğin bir diğer renkli fikri, Wheeler'ın adını koyduğu kuantum köpüğü kavramıdır. Uzay zamanı genelde pürüzsüz ve esnek bir kumaş gibi düşünürüz, Einstein'ın teorisinde olduğu gibi. Bir bardak kaynar suya yukarıdan baktığınızı hayal edin. Suyun yüzeyi sabit değil, küçük kabarcıklar oluşup kayboluyor, yüzey sürekli dalgalanıyor. İşte kuantum köpüğü, uzay zamanın böyle mikroskobik kabarcıklar ve geçici topolojik dalgalanmalar barındırması demek. Bu ölçekte uzay zaman dokusu adeta delikli bir süngere benzer. Minyatür solucan deliği tünelleri aniden oluşup yok olabilir, uzay bir an için düğüm düğüm hale gelip tekrar çözülebilir. Bu çalkantılı tablo, Wheeler'ın 3. sloganı olan "alan olmadan alan" fikriyle de bağlantılıdır. Yani bildiğimiz anlamda bağımsız bir elektromanyetik ya da kütle çekim alanı belki de yoktur. Onun yerine uzay zamanın bu köpüksü yapısının ortalama etkisini biz düzgün bir alan varmış gibi algılıyoruz. Bir bakıma kuantum köpüğü uzay zamanın kendi içindeki belirsizliklerin ve kuantum dalgalanmaların bir ürünüdür. Eğer bu doğruysa, boş uzay dediğimiz şey aslında hiç de boş değil. Aksine sürekli değişen geometrik baloncuklarla doludur. Belki de evrenin her noktasında her an minik bir büyük patlama ve minik bir evren kapanması yaşanıyor. Ama bu olaylar o kadar küçüktür ki yalnızca toplu etkilerini hissediyoruz. Bu hayal gücünü zorlayan model, fizikçilere kuantum kütle çekimi konusunda ipuçları veriyor. Uzay ve zamanın klasik kavramları, Planck ölçeğinde anlamını yitirebilir. Nitekim Wheeler'a göre, büyük ölçekli kütle çekimin ortaya çıkışı, belki de bu mikroskobik köpüğün pürüzsüz bir ortalamasıdır. Wheeler, bu kadar soyut fikrin somut örnekler olmadan benimsenemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden geon adını verdiği hayali, parçacık benzeri yapıları önerdi. Geon kelimesi, geometrik objeler gibi düşünülebilir. Gerçekten de geonlar, tamamen uzay zamanın kendisinden oluşan, yani içinde hiç maddesel içerik barındırmayan varlıklardır. Wheeler geonlarla, madde olmadan madde fikrini göz önüne sermek istedi. Bir geon, kendi oluşturduğu alan sayesinde var olur ve devam eder. Örneğin bir ışık geonu hayal edelim. Büyük enerjiye sahip elektromanyetik dalgaların kendi kütle çekimleriyle belirli bir bölgede hapsolduğunu düşünün. Bu, kendi kendini tuzağa düşüren ışık küresi dışarıdan bakıldığında tıpkı bir parçacık gibi davranır. Sanki kütlesi varmışçasına çevresini çeker.
Ama aslında içinde sadece ışık vardır, madde yoktur. Bu yapı kararlı kalabilir mi? Wheeler, başlangıçta bunun mümkün olabileceğini umdu ve geonların test parçacıklarına gerçekten de bir kütle gibi etki edeceğini hesapladı. Yani tam anlamıyla kütlesiz bir kütle. Bir diğer geon senaryosu da elektrik yükü olmadan bir yük parçacığı oluşturmaktı. Az önce yüksüz yük fikrinde anlattığımız gibi, uzay zamanın topolojisi, marifetiyle sanki pozitif ya da negatif bir yük varmış gibi alan yaratabilecek bir düğüm. Wheeler, elektromanyetik alan denklemlerinin de saf geometriden türetilebileceğini gösteren önceki çalışmalardan, örneğin George Raynich'in sonuçlarından ilham aldı ve öğrencisi Charles Misner ile birlikte genel görelilik ve elektromanyetizmayı kısmen birleştiren bir kuram geliştirdiler. Burada elektrik yükü uzay zamanın daha yüksek boyutlu bükülmelerinden kaynaklanıyordu. Yani geon kavramı, bir elektron veya proton gibi parçacığın aslında minik bir solucan deliği veya düğümlenmiş bir alan yapısı olabileceğini akla getiriyordu. Madde olmadan madde derken tam olarak bunu kastediyordu. Madde dediğimiz şey, maddenin kendisi olmadan da uzay zamanın örgüsüyle yaratılabilir. Elbette pratikte geonların gerçekten kararlı olup olamayacağı, özellikle de spinli, dönü sahip, parçacıkları açıklayıp açıklayamayacağı belirsiz kaldı ve Wheeler da sonradan bu yaklaşımın çeşitli zorluklarını kabul etti. Yine de geon fikri önemli bir prensip ortaya koydu. Evrenin yapı taşlarını, evrenin dokusunun içinde arayabileceğimizi gösterdi. Zamanın oku, entropinin artışıyla aynı yönde ilerliyor. Peki, eğer temel teoride zaman kavramı yoksa, bu ok nasıl ortaya çıkıyor? Fizikçiler bu soruya henüz tam bir yanıt verebilmiş değil. Olası açıklamalardan biri, evrenin dalga fonksiyonunun, Wheeler-DeWitt denkleminin çözümünün, özel bir koşul sayesinde klasik bir zaman deneyimine yol açmasıdır. Belki de süperuzaydaki olası geometriler içinde, entropisi düşük bir başlangıç durumu, düzenli bir evren, gerçekleştiği için biz geçmişi düzenli, geleceği kaotik görüyoruz. Kısacası, zamanın yönü meselesi halen kuramsal tartışmaların odağında. Ancak Wheeler'ın fikirleri, zamanın okunu kozmolojinin merkezi bir sorunu haline getirdi. John Wheeler'ın geometrodinamik teorisi bize evrene alışılmışın dışında bir perspektif sunuyor. Bu videoda uzay zamanın eğriliğinin maddeyi nasıl taklit edebileceğini, kütle ve yük kavramlarının geometri içinde nasıl yoktan var edilebileceğini gördük. Süperuzayın sonsuz ihtimallerinden kuantum köpüğünün kaynayan boşluğuna, oradan geonların tuhaf dünyasına uzandık. Bütün bu fikirlerin ortak noktası, gerçekliğin özünün şekil olabileceği. Yani evrendeki her şeyin, atomlardan galaksilere kadar, uzay zaman denen kumaşın farklı kıvrımları ve titreşimleri olduğu düşüncesi. Geometrodinamik tam anlamıyla kabul görmüş bir teori değil. Ancak ortaya attığı sorular ve kavramlar fizikçileri bugün bile derinden etkilemeye devam ediyor.